Tekrar selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. 3. bölümle karşınıza geldim. Bu son bölümümüz. Bu bölümde bitirdikten sonra bebeğimizi bitirmiş olacağız. Bluzu öreceğiz bu bölümde. Ve jilesini öreceğiz. Dilerseniz kıyafetleri örmeye geçelim. Keyifli örgüler. Bluzu örmekle başlayalım. 28 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. 28 zincir çektim. Şimdi illik için ilmek atlayacağım. 7 tane sık iğne atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.'ye batıyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. 1, 2. Bu düğme için ilik. Siz düğme boyutunuza göre bu sık iğne sayısını belirleyebilirsiniz. Şimdi zincirlerin üzerine 21 tane sık iğne örelim. 21 sık iğnemiz var. Bir zincir çekip geri döneceğim. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı bir kere daha öreceğim. 1, 2, 3. Bir arttırma yapıyorum. Şimdi 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir arttırma 3 sık iğne örelim şimdi de 2 kere. Bir arttırma 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir kere daha bir arttırma 3 sık iğne. 1, 2, 3. Şu son ilmekteki iplerimizi çıkarmayalım, renk değiştirelim. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şöyle dönelim. Bu sırayı bir loğdan öreceğim. Yani şöyle arka ilmeklerden öreceğim. 3 sık iğne örüyorum. 1, arka ilmeklerden. 2, 3 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapacağım. Şu 7'yi tekrar öreyim.
Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 İlmek sayım 29 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 İlmek sayım 33 oldu. Şunları birbirine düğümleyelim. Şu ipleri. Ama şöyle yapacağım. Önce şunu keseyim. Şimdi bizim örgümüzün düz yüzü şurası olacak. Bakayım. Böyle olacak. Şu ipleri şöyle arkaya alacağım. Örgünün arka tarafını alıyorum. Bunu da aynı şekilde alacağım. Bunları birbirine düğümleyeceğim. Yan tarafta durmasın diye biraz yürüttük. Şurayı bir loğdan örmüştük. Burası ön yüzü olacak bluzumuzun. Bir zincir çekip örmeye devam ediyoruz. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir arttırma yapıyorum.
6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek sayım 37 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne bir arttırma yapacağım. 3 kere 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir arttırma. 2 kere daha yapacağım 7 sık iğne bir arttırmayı. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırma yapıyorum. Bir kere daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir arttırma. Kalan 6 sık iğneyi örelim. 1 2 3 4 5 6 ilmek sayım 41 oldu. Geri dönüyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne bir arttırma. Bunu bir kere daha tekrarlayacağım. 7 sık iğne bir arttırma, 8 sık iğne bir arttırma. Örelim. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir arttırma. 8 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne bir arttırma. Şimdi 7 sık iğnem kaldı. Onu öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek sayım 45 oldu. Geri dönüyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şimdi kol ayrımını yapacağım. O yüzden zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 8 ilmek atlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'uncuya batıyorum. 15 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 8 ilmek atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'uncuya batıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3
4, 5, 6, 7. Kol yerlerini oluşturduk. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Buraya 7 sık iğne örmüştük. Örüyorum 7 sık iğneyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincirlerin üzerine 5 zincir çekmiştik. 5 sık iğne öreceğim. Zincirlerin düz yüzü bana bakıyor şu an. Tersinden örmeyelim, düzünden örelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğneyi ördüm. İki kol arasında 15 sık iğnemiz vardı. Buraya 15 sık iğneyi örelim. 15 sık iğneyi ördüm. Diğer kol boşluğuna geldik. Buraya da 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şurada 7 sık iğnemiz vardı. Onu örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlmek sayımız 39 oldu. Şimdi bluzu istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz 39 sık iğneyi. Örüp bitirdikten sonra sizinle kaç sıra ördüğümü, sıra sayısını paylaşacağım. Bir sıra ördüm. Örmeye devam edeceğim fakat ilik açacağım yine düğme için. Burayı da göstermek istedim size. Şöyle aynı hizada olacak. Şimdi açalım. Bir tane de bitmeye yakın açarız. Yine son sıraya geldim. Yani sıranın sonuna geldim. 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her zamanki gibi dönerek örmeye devam ediyoruz. Yani bir zincir değil de bir zincir çekip dönerek örüyorduk. Bu sefer 7 zincir çektik. Dönerek örmeye devam ediyoruz 39 sık iğnemizi. Bir ilik daha açtık. Bu şekilde örmeye devam edelim. 39 sık iğneyi 11 sıra ördüm. Şu 9. sırayı ördükten sonra yine ilik açtım şurada olduğu gibi. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra ördüm toplamda. 3 tane de iliğimiz var. Bir kolu ördüm, diğerini birlikte öreceğiz. Biz kol ayrımını yaparken 5 tane zincir çekmiştik ve 8 ilmek atlamıştık. Yani burada 13 ilmek var. Tam ortadan, zincirlerin tam ortasından ipimi geçireceğim şuradan. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim bu zincirin içerisine arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma, bir sık iğne yapacağız. Toplamda 7 tane yapacağız bir arttırma, bir sık iğneden. Şimdi 2 zincirin üzerine ördük sık iğnelerimizi. Bir arttırma, bir sık iğne ördük. Yine bir arttırma yapıyoruz. Şu yukarıdaki, şu ipi içeriye alayım. Şu yukarıdaki 8 sık iğneye geçmeden önce köşeye de batacağım. Yani 13 sık iğnenin üzerine değil de köşeleri de batacağım. 15 sık iğnenin üzerine bir arttırma, bir sık iğnelerimizi toplamda 7 defa öreceğiz. Şimdi bir arttırma, bir sık iğne ördük. Bir arttırma, şu köşeye bir sık iğne örüyorum. Şimdi yukarıdaki sık iğnelerime geçiyorum. 8 sık iğnenin üzerine bir arttırma, bir sık iğne öreceğim. Bir arttırma,
bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne. Şimdi yine köşeye geliyorum. Şu köşeye bir arttırma. Aşağıda 2 zincirim var. İlk zincire, şimdi buraya bir arttırma yaptık köşeye. İlk zincire bir sık iğne yapıyorum. Son zincire bir arttırma yapıyorum. Yani ne yaptık? Bir arttırma, bir sık iğne 7 defa ördük. Son ilmeğimize de arttırma yaptık. İlmek sayımız 23 oldu. Artık 23 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. İşaretleyici ipimi koyuyorum çünkü şöyle spiral şekilde öreceğim. Yani hep sık iğnelerle öreceğiz. Sonu başı yok. Geliyorum, örüyorum. Geliyorum, örüyorum. 23 sık iğneyi 10 sıra örelim. Bir de şu iliklerin karşısına gelecek şekilde şuralara düğme dikelim. 23 sık iğneyi 10 sıra ördüm. İpimi kestim. Şunu belirtmek istiyorum. Bu kolda işaretleyici ipe kadar ördükten sonra son sıra ipimi kestim ama bunda 3 sık iğne daha fazla ördüm. Bunu niye yaptım? Şurada falan kalmıştı ek yeri. Giydirdiğimizde bluzu bebeğe orası gözükecekti. O yüzden 3 sık iğne daha ördükten sonra ipimi kestim. Şu ek yeri koltuğun altında kalsın diye. Bunu sağ kola bluzlarda, gömleklerde yapalım. Bir de benekler işledim. Şöyle size de göstereceğim. İğneme ipimi geçirdim. Şöyle alttan ipimi geçiriyorum. Bir parça ip bırakıyorum. Bunu içeride gizleyeceğim, düğümleyeceğim. Şöyle bir ilmeği alacağım. Şöyle. Bunu bir kere daha yapıyorum. Şimdi arada 4 ilmek bırakacağım. Yine bir ilmek alıyorum. Üstünden bir kere daha geçiyorum belirgin olsun diye. Tekrar 4 ilmek atlıyorum. 3 oldu. Dört ilmek atladım. Yine bir ilmeği alıyorum. Yine 4 ilmek atlayacağım. Yine bir ilmeği alıyorum. Şu başta fazlalık bıraktığım ipe batmışım. Bir kere daha geçiyorum üstünden. Yine 4 ilmek atlıyorum.
sefer 3 sıra aşağıya iniyorum. 1, 2, 3. 2 beneklerin arasını ortalayarak yapıyorum. Hep böyle ortalayacağız. Şöyle. İkisinin ortasına şuna yapıyorum. Bunu alıyorum. Yine 4 ilmek atlıyorum. Bu şekilde. Sonraki sırada 3 sıra aşağı ineceğiz. Tam ortaya yapacağız. Sonra yine 3 sıra aşağı ineceğiz. Tam ortaya yapacağız. Bu şekilde beneklerimizi yaptıktan sonra bluzumuz bitecek. Şimdi jileyi yapalım. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 50 tane zincir çektim. 7 zincir atlayacağım ilik yapmak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 43 sık iğne öreceğiz zincirlerin üzerine. 43 sık iğneyi örelim. 43 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Yine 43 sık iğne öreceğim. 4 sıra daha 43 sık iğneyi örelim. 4 sıra 43 sık iğneyi ördüm şöyle. Bir de açık renkli iple ördüm. Niye böyle yaptım? Şimdi pileyi oluşturacağız. İlmekler daha net gözüksün diye açık renkli iple ördüm. Koyu renkli ipte ilmekler net belli olmuyor. Bugün bir de hava kapalı. Evimin içi biraz karanlık. O yüzden gün ışığı da eksik. Ben de açık renkli iple göstermek istedim size. Tekrarlıyorum. Siz 4 sıra ana renginizle öreceksiniz. Yani lacivert iple öreceksiniz. Bunu örmeyeceksiniz. Şimdi modeli oluşturmaya geçeceğiz. Pileyi oluşturacağız. Kendi renginizle jileyi öreceğiniz renkle devam edin. Ben size göstermek için açık renkli iple şimdi örüyorum. Sonra ben sökeceğim bunu. Yine bu renkle devam edeceğim. Bir zincir çektim, geri dönüyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Şimdi bundan sonrasını dikkatle izleyelim. Arka ilmekten alacağım. 4 sık iğne örüyorum arka ilmeklere. 1, 2, 3, 4. Şurada filolar kaldı. Yani ilmeklerimin diğer kanadı kaldı. Şimdi onlara sık iğneler öreceğiz. Şöyle baş aşağı çeviriyorum örgümü. İlk filodan alıyorum. 4 sık iğneyi de bunları öreceğiz. Filoları 1, 2, 3, 4. Tekrar dönüyorum. Şimdi benim şuraya gelmem gerekiyor örgümü devam ettirebilmem için. Nasıl geleceğim? Şöyle ipimi biraz bol bırakayım, rahat öreyim. Şuradan şöyle tığımı alttan geçiriyorum. Tekrar göstereyim. Şu devam eden ilmekten aşağıya inelim. Şöyle. Şurada ip var. Yani filo. Filonun ipi şurada bulunuyor zaten. Bakın şurada. Şöyle. Ona batacağız. Şu filonun ipin olduğu ilmekten şöyle alttan tığımı geçiriyorum. Doluyorum yani. Yani şöyle yapıyoruz. Normalde sık iğnelerimizi tepeden alıyorduk. Şimdi yatay olarak alıyoruz. Ve
sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm, 4 tane öreceğim. Tekrar arkadan tığımı geçiriyorum. 2 oldu. Batıyorum, arkadan tığımı geçiriyorum. 3 oldu. Batıyorum, arkadan tığımı geçiriyorum. 4 oldu. İlk pileyi oluşturduk. Şu 2 tanesi ilmek sayım fazla geldiği için boşta duruyor bunlar. Şöyle söyleyeyim size. Bizim 43 sık iğnemiz vardı. Ben 4'er 4'er yapacağım pilelerimi. 9 tane yapacağım. 9 kere 4 36. Ama ortadaki jilenin tam ortasındaki pileyi 3 ilmek daha fazla yapacağım. Büyük yapacağım onu biraz. Diğer pilelerden biraz daha büyük olacak. 36, 3 daha 39 oldu. 2 buraya, 2 de buraya koyduğumda 43 sık iğneyi karşılamış oluyoruz. O yüzden ikişer ikişer bir başa bir sona öreceğiz sık iğnelerimizi. Tekrarlayalım. Dediğim gibi bu pilelerden. Pilem nasıl? Şöyle S şeklinde. Geldim. Geri gittim. Tekrar geri geldim. S şeklinde. Tekrar yapacağız. Göstereyim. Arka ilmeklerden alıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi şöyle baş aşağı geliyorum. Şuradaki ilk filomdan aldım. 1, ikinci filo, 2, üçüncü filo, 3, dördüncü filodan da aldım 4. Dönüyorum. Dönüyoruz ya, S şeklini elde ediyoruz. Dönmem gerekiyor. Yine filomun olduğu ip şurada, bakın. Şöyle şurada. Göstereyim. Şu filonun olduğu ilmeğim şurada. Buradan alacağım. Buradan alıyorum. 1 2 3 4. İkinci pilemizi oluşturduk. Anlayanlar videoyu hızlandırabilir ama anlamamış olanlar için öreceğim ben pilelerimi. Zaten bu sıra zor. Sonrasını düz öreceğiz. Yine arka ilmekten 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Dönüyorum şöyle. Baş aşağı geldim. İlk filoma battım. 1 2 3 ve 4. Dönüyorum. S şeklini elde etmem gerekiyor. Bakın. Şurada filomun ipi burada. Oraya batacağım. Dört sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. 3 pilemi oluşturdum. Bir tane daha yapalım, sonra ortaya geleceğiz. Bilo'dan örüyorum. 1 2
3, 4. Baş aşağı çeviriyorum örgümü. İlk filo zaten son ördüğüm ilmeğin altındaki şurası. 1, 2, 3, 4. Dönüyorum, geri gitmem gerekiyor. Bakın. Şurada ipim. Şöyle. Devam ettiriyorum. Yani şu filoya en son ördüğüm, şurada en son ördüğüm ilmeğin bakıyorum ipi nereden geliyor? Buradan geliyor. O yüzden buraya batacağım. Şuraya batıyorum. Orası bizim ilk ilmeğimiz oluyor. 1, 2, kafanız karışmasın diye öyle kodlayalım. 4 sık iğneyi ördüm. Şimdi tam ortadaki pileyi örelim. Onu biraz büyük öreceğiz demiştim size. 3 ilmek fazla. Yani 7 tane alacağım bilolardan. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baş aşağı çeviriyorum. Hemen ilmeğimin altındaki filodan örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Dönüyorum. Çünkü şuraya gelmem gerekiyor. Şurada ipim. Bu ilmekte. Eğer şundan başlarsanız 7 olmaz. Bunu takip edin. Şuradaki ipi. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortadakini yaptık. Bu biraz büyük oluyor demiştim. Bunlar küçük 4. Yine 4 tane dörtlü yapacağız. Yani 4 ilmeklik. Yapalım 4 tane daha. Yani 4, 4, 4, 4, 7, 4, 4, 4, 4 yapacağız. 4 sık iğne örüyorum filodan. Pardon, bilodan. 1, 2, 3, 4. Baş aşağı geliyorum. İlk filoma batıyorum. 1, 2, 3, 4. Döndüm. 4 sık iğne öreceğim. 1, 2. Tığım böyle arkadan geçiyor. 3, 4. Bir tane daha yaptık. Şimdi ikinciyi yapalım. Arka ilmeklerden 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Baş aşağı çevirdim. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 tane yaptım. 2 tane kaldı pilimiz. Arka ilmekten örüyorum.
1 2 3 4 Baş aşağı çevirdim örgümü. 1 2 3 4 dönüyorum. 1 2 3 4 Sonuncuyu yapalım. Arka ilmekten 4 sık iğne örelim. 1 2 3 4 Şimdi filolardan örelim. 1 2 3 4 filodan da ördük. Dönelim. 1 2 3 4 Kalan 2 sık iğne örelim. Demiştim başta sonda kalıyor 2 tane. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi her bir ilmeğe sık iğne öreceğiz. Şöyle. S'nin dışında kalan sık iğnelerden başlıyorum örmeye. Şöyle köşeyi örüyorum. Tam ortadaki S'nin tam ortasındaki çizgiyi şöyle iç taraftan örüyorum. Bütün ilmekleri öreceğiz. Şimdi S'nin bana bakan kısmını örüyorum şöyle. Hiçbir ilmeği atlamayacağız. Böyle öreceğiz. Köşeleri örüyoruz. Bir şurada köşede var, bir de şurada köşede var. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. 121 sık iğnem var. Şöyle bizim pilelerimizde 4 4 4 3 tane 4 var. S şeklinde örmüştük. Bir gitmiştik, geri gelmiştik, tekrar gitmiştik. Yani 3 kere 4 sık iğne örmüştük. Bir pilede 12 tane sık iğne var. 8 tane dörtlü pilemiz vardı. 12 çarpı 8 96 oluyor sayımız. Şu tam ortada da 7 sık iğnelik pile yapmıştık. O da 7 7 7. 7 7 7 21. 21 tane de burada var. 8 tane pilemizde ne demiştik?
96 sık iğne var. Burada da 21 sık iğne var. Topladığımızda 117 sık iğne oldu. Başta 2, sonda 2 sık iğne örmüştük. 117'ye 4 eklediğimizde de 121 sık iğnemiz var. Yani örerken şu pilelere muhakkak 4 4 4, 3 tane 4 örün. Yani köşeleri atlamayın. Şimdi örerken de şurada mesela 2 tane var. Şuralarda, iç tarafta olanları atlamayın. 121 sık iğnemiz var dediğim gibi. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 121 sık iğneyi 3 sıra daha örelim. Artık etek ucunu birleştirelim. Sıranın başındaki ilk ilmeğe batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine geri dönerek öreceğim. Modeli bozmak istemiyorum. Buraya kadar geri dönerek örmüştük. Yine geri dönerek öreceğim. Geri dönüyorum. Şuradaki ilk ilmeğime batıyorum. Şu ilk ilmeğim şurası. Ve 112 sık iğneyi örüyorum. Sıranın sonuna kadar örelim. Burada nasıl geri döneceğiz onu göstereceğim size. Sıranın sonuna geldim. 120 sık iğnemiz oldu. 121.'yi önceki sırada yaptığımız şu kaydırmaya yapacağız. Şöyle bağlantı yerine iki ucu birleştirdiğimiz noktaya son sık iğnemi ördüm. 121 oldu. Şimdi diğer uçla yine bağlantı kurmam gerekiyor. Onu da şuradaki ilk sık iğne. Şurası bizim ilk sık iğnemiz. Oraya kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Dibine batmayacağız. Az önce batmamıştık zaten. Sonraki sık iğneye batmıştık. Dibine batarsak ilmek sayımız artar. 121 olmalı. Yine geleceğim. Şuraya kadar 120 sık iğnem olacak. Önceki sırada yaptığım kaydırmaya sık iğne öreceğim. 121'e tamamlayacağım. Hep bu şekilde öreceğiz. Geri dönerek. Geri dönerek ördüğümde modelin baştan aşağı aynı oluyor. Bu şekilde öreceğim. Kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Şöyle olacak. Kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Etek boyunca öreceğim. Şu an 4 sıra ördük. Önce 3 sıra ördük. Sonra 2 ucu birleştirdik. Bir de sizde sıra sonunda dönüşü göstermek için bir sıra daha örmüştüm. 4 sıra ördük. Üzerine kaç sıra öreceğimi ördükten sonra belirleyeceğim. Sizinle de sıra sayısını paylaşacağım. İki iğneyi 18 sıra ördüm. En son örgünün düz yüzünü ördüm. Şurası örgünün düz yüzü. Burası tersi, burası düzü. Şurası tersi, şurası düz. En son düz yüzünü ördük. 18 sıra ördük. Şimdi askısını yapacağız jilenin. İpimi nereden geçirdiğimi söyleyeyim. Şu ilk sırada zincirler var. Onun altındaki sırada bir sık iğne örmüştük. Sonraki sırada yine sık iğne örmüştük. Yani zincirden sonra 2 sıra iniyoruz. 1, 2, 3. ilmekten tığımı geçiriyorum. Şöyle alttan çıkıyorum. Buraya geçireceğim ipimi. ...23 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tığımın üzerine ip alıyorum. İkili trabzan öreceğim. Birinci zincire değil, ikinci zincire değil, üçüncü zincire batıyorum. Tığımın üzerinde 3 ip var. Önce öndeki 2 ipi, sonra diğer 2 ipi çıkarıyorum. Zincirlerin üzerine ikili trabzanlar örüyorum.
21 tane ikili trabzanı örelim zincirlerin üzerine. Zincirlerin üzerine 21 tane ikili trabzan ördüm. Şimdi bir ilmek değil, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüye 2 ilmek atlıyorum. Şöyle 1 değil, 2 değil, üçüncüye kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipleri içeriye alacağım. Şöyle. Şunu da. Nereden geçirdiysem. Bunları burada gizleyeceğim, bu ipleri. Diğer askıyı yapalım. Zincirden 1-2 ilmek aşağıya iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmekten ipimi geçireceğim. Bir, 2, 3, 23 zincir çekip üzerine 21 ikili trabzan örelim. 21 ikili trabzanı ördüm. Şöyle yapıyoruz. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmekten kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Askılarımızı yaptık. Şöyle olacak. Şimdi ben şuraya düğme dikeceğim. Şu karşıya gelecek. İliğin karşısına. Bir de şuralara düğme dikeceğim. Şuralara. Diktikten sonra size göstereceğim zaten. Şu ortadaki büyük pilenin iki yanındaki pilelerin sağ tarafına, buranın da sol tarafına, şuraları dikeceğim. Düğmeler şu trabzanların arasından geçecek. Şimdi dikelim düğmelerimizi. Düğmeleri dikmeden önce şu bel kısmına şöyle ipimizi geçirelim. Ben ipimin 2 katını kullanacağım. Kolda yaptığımız gibi her bir ilmeğin üzerinden geçeceğim. Ama bir kere. Şöyle. İlk zincirin olduğu kısımdan geçiyoruz. Bir de şu son ilmeklerimin olduğu sıradan geçeceğim. Bittikten sonra sizinle paylaşırım. Jileyi bitirdim ben. Bebeğimizin son durumu böyle. Belin etrafını iğne yardımıyla işledim. Size anlatmıştım. Askıyı da aynı şekilde yan taraftaki zincirlerin üzerinden gittim. Askıların ucuna düğmeler diktim. Şunu belirtmek istiyorum. Şu trabzanların arasından düğmelerinizin geçmesi gerekiyor. Olabildiğince ufak düğme temin edin. Benim elimde bu düğmeler vardı. Biraz zorladım ama geçti. Ayrıca yerlerine şöyle pilelerin ucuna dikin demiştim ama arası çok açık kaldı. O yüzden ortadaki pileye yakın diktim. Düğme de diktim jileye. Saçlarını topladım. Son hali bu şekilde bebeğimizin. Bitti. Bebeğimizin sonuna geldik.
Şayet bebeğimi beğenip ördüyseniz ben de görmeyi çok isterim. Profilimde Instagram hesabımın linki bulunuyor. Oradan örmüş olduğunuz bebeğin fotoğrafını benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca videomun altında hype tuşu var. Oradan bebeğimi puanlarsanız daha çok kişiye ulaşır. Emeğimin karşılığını almış olurum. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bebek yapımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.